Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 adet yumurtam var. Akını hamura ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Sarısının üzerini mutlaka kapatın, kuruma yapmasın. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Hamurun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarını kesiyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Unu azar azar ekleyerek 5,5 bardak kadar unu azar azar ekledim. Hamuru bu şekilde toparladım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Çay bardağının dibinde kalan yağı bu şekilde altına döktüm. Hamuru 1-2 dakika kadar daha yoğurup toparlıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Dilerseniz hamuru akşamdan hazırlayıp sabah kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz. Eğer hamuru akşamdan hazırlayacaksanız uygun bir poşet ile olur veya streçle tamamen kapatın. Daha sonra kalınca bir sofra bezinin içerisine sarıp o şekilde buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah uyandığınızda bir 10 dakika kadar oda ısısında beklettikten sonra poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hamur toparladım. Oldukça yumuşak bir hamur. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamur toparladım, masaya alıyorum. Masaya biraz yağ sürdüm. İlk etapta un kullanmıyorum. Yoğurma kabının dibini iyice sıyırdıktan sonra hamurumu yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum.
Ben bu hamurdan toplamda 15 adet beze yapıp 15 tane poğaça elde ettim. İsterseniz daha küçük veya daha büyük olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ama bu boyut tam ideal oluyor. Hamur kartı ile parçalıyorum. Bezelerimi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerin hepsini hazırladım. En son unla şöyle bir toparladım. Daha sonra un yardımıyla açıyorum. Açarken biraz bol un kullanıyorum çünkü oldukça yumuşak bir hamur. Daha sonra fazla ununu sirkeliyorum. Merdane yardımıyla yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Fazla ununu sirkeliyorum. Daha sonra isterseniz bir çubuk yardımıyla veya hamur kartı ile şekillendirebilirsiniz. İlk etapta çöp şiş çubuğu kullanıyorum. Bu şekilde iyice bastırıyorum. Ama hamur kartı ile çok daha rahat oldu. Hamur kartı ile hazırlayabilirsiniz. Çubukla iyice bastırdıktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bu poğaçanızın kat kat ve tel tel olmasını sağlayacak. Aynı zamanda isterseniz eritilmiş tereyağı da sürebilirsiniz. İç dokusu çok daha lezzetli olur. Çizgilerini bu şekilde belirginleştirdim. Hemen birkaç tane daha hazırlıyorum. Çubuklarla hazırladım. Hemen hamur kartı ile hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi daha kolay ve daha pratik oluyor. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Uç kısımlarını birleştirdim. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Eğer vaktiniz varsa bir 20 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ekledim. Yumurta sarısını sürerken çok da havasını söndürmemeye dikkat edin. Yumurta sarısını sürdükten sonra birleştirdiğim yere kavrulmuş susam serpiyorum. İsterseniz çiğ susam da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda haşhaş çörek otu da serpebilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Şu anda sıcak olmasına rağmen doku testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kat kat tel tel ayrılıyor. İçerisine herhangi bir yağ sürmememe rağmen çok güzel oldu. Bu arada ben sade olarak hazırladım ama isterseniz iç harcı da kullanabilirsiniz veya bu poğaçayı dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.